Rockstar, Collector mesleğiyle 2000 sene öncesini günümüze uyarlıyordu. Toplayıcılık. Oyun içi para karşılığı çeşitli haritalar satın alarak değerli eşyaların yerlerini buluyorduk. Toplamda 184 toplanabilir vardı. Çiçekler, tarot kartları, bileklikler, küpeler, kolyeler, yüzükler, şişeler, okuşları, yadigarlar, madeni paralar, kuş yumurtaları, fosiller. Bazı çiçekler günün sadece belli saatlerinde ortaya çıkıyorlardı. Kuş yumurtası ararken ağaç dallarına bakmaktan boyun tutulması yaşıyordunuz. Okbaşlar ve madeni paralar gibi gömülü toplanabilirleri bulabilmek içinse metal dedektörü ve küreye ihtiyacınız vardı. Set şeklinde tamamlayıp satarsanız da ekstra para kazanıyordunuz. Biz ise oyundaki haritaları satın almıyorduk. Cinrob sağ olsun. Şerif'in panosundan farklı zorluk seviyelerindeki azıllardan birini seç. Bolas ile yakala, kement ile bağla. İplerden kurtulmadan suratına bir buğse kondur ve canlı şekilde teslim et. Vahşi Batı'nın emekliliği garanti mesleği o dönemin en saygın işi olan kelle avcılığı. GTA Online'dan tanıdığımız üretim yapıp mal satışı yapmayı buraya da sokuşturmuştur Rockstar. Hayvanları avla, krip sever üretsin, istersen üretim arttırmak için görevler yap, dolunca tüm akbabalar başına üşüsün ve emek ürettiğin mallarını patlatsın diye satış noktasına götürmeye çalış. Sonucunda elinde bir at arabası tekerleğiyle kala kalman çok olasıydı. Moonshiner mesleğiyle barımızın gizli bodrumunda alkol üretip satıyor, Naturalist mesleğinde tüf ile hayvanların peşinde heder oluyorduk. Arkadaşlarla yapılan her şey gibi bu da çok güzeldi. Meslekler şöyle dursun, Rockstar kendi sınırlarını aşmaya, bizimse sinirlerimizi taşırmaya devam ediyordu. Mobil oyunlar gibi günlük görevler getirerek. Oyuna her gün girmek için bir sebep yaratmak istemişler ve bize yine kocaman bir oltayla gelmişler. Hem de oltanın ucuna yem olarak oyundaki en değerli eşya olan altını yerleştirerek. Her gün bir tane görevi yaparsanız seriye başlıyordunuz. Her gün en az bir tane günlük görevi yaparak tamamladığımızdan sonraki her hafta tamamladığınız her görevden kazanacağımız altın miktarı da yükseliyordu. Peki nasıl görevler var? Hareket eden bir trenin üzerindeyken uçan bir kuşu vur. 5 NPC'yi gizlice öldür. Balta fazla iyi. Bir mağazayı ziyaret et. Mağaza dediysem de bu yani. 5 balık tut. Bir attan hareket eden at arabasına atla. Silah yağı ile silahını temizle. Atıda her şey görüntü için. Salonda 5 içki sipariş et. Sarhoş ol. Öncekiyle mükemmel ikili bence. 3 metre yüksekten bir atın üzerine atla. Bayağı fantastik. 5 düşmanı atın arkasında kement ile sürükle. Zevkli ve evet canice. Bir düşmanı yere çal. Şöyle. 3 düşmanın şapkasını uçur. Hep özenirdik. Bir balık yakala. Bir göl balığı yakala. Atının görünüşünde bir değişiklik yap. Bir hikaye görevi tamamla. 500 metre yüz. 20 düşmanı lootla. Bayılırım. Hayatta çok az işi bu kadar disiplinle yapmışızdır herhalde. Bazen 50 takla atsanız da sayın oyun tarafından sayılmayan görevlerimizse şiddetli baş ağrısına yol açıyordu. Hayat dışında oyunlarda da çalışmak isteyenler için günlük görevler birebir. Kovboyun sözlük anlamının sığır çobanı olduğunu öğrendiğimizde bunu kimseye söylememeye karar verdik. Bulduğumuz her toplanabilir sonrası birbirimize "Oradalar!" dedik. Yakaladığımız azılı suçluyu Şerif'e götürürken daha çok kazanmak uğruna öldürmemek için birbirimize sözler verdik. Daha fazla kazanmak için kelle avcılığı teslim noktasının önünde Şerif'le göz göze voltalar attık. Yan yana 3 yıldız kalitesinde geyiklerle karşılaştığımızda geri sayım yaparak aynı anda vurmaya çalıştık. Grips'in kamp kurmayan nazını niyazını çektik. Kamp ateşinin sıcaklığındaki sessizlik sonrası Grips'in şarkı çalmasını yasakladık. Ürettiğimiz malları dağıttığımız at arabalarını gofret misali dağıttık. En iyi kamp geliştirmesi sonrası birbirimizin yemeğine tebelleş olduk.
Bakterileri gözle görülebilen suda keçi olmuş yüzümüze su çaldık. Daha tenha diyerek en ücra köşelerde bir elimiz tetikte satışlar yaptık. Eğer o gün yapamayacaksak seriyi sıfırlamamak için günlük görevde birbirimize yalvardık. Bir şey olsa da kırılsam diye bekleyen alkol şişelerini haklı çıkarır gibi küçücük bir çakıl taşının şişeleri ve kalbimizi nasıl kırdığına şahit olduk. Moonshine barında kendimizi bozduk. 3 GB VRAM'li GTX 1060 makinede 144p çözünürlüklü kağıtlara anlarmış gibi bakarak poker oynadık. Küçük körde, büyük körde benmişim aslında. Başlangıçta 50 altın ile oyuna başlamak, çeşitli yollarla Collector, Bounty Hunter mesleklerini bedavaya almak beni çok rahatlatmıştı. Günlük görevlerin tamamını yaparak da servetime servet katıyordum. GTA Online'daki kadar içerik barındırmaması da paramın cebimde kalmasını sağlıyordu. 5 Kasım 2019'da PC'ye gelen oyun, 28 Temmuz 2020'deki The Naturalist güncellemesinden sonra büyük bir güncelleme almamıştı. Rockstar ise Temmuz 2022'de Red Dead Online'ın artık büyük güncelleme almayacağını ve geliştirme kaynaklarının Grand Theft Auto 6'ya ayrılması nedeniyle sadece mevcut modların genişletilmesine odaklanılacağını duyurmuştu. Vahşi Batı gibi niş bir konsepti temel alarak aslında herkese hitap etmeyen türde bir iş yapmış gibi görünse de oyun 77 milyon satarak tüm zamanların en çok satan 5. video oyunu olmayı başarmıştı. Red Dead Online hastalığımı yenmem ise benim oyunu değil, oyunun beni bırakmasıyla olmuştu. Dolayısıyla Rockstar oyunlarıyla olan pasif agresif ilişkimi bir sonuca bağlayamamıştım. Rockstar'ın üzerimdeki sihri bu oyunla da devam etmişti. Beni bekleyen şeyin artık çok daha yakınımda olduğunu hissediyordum. Kaçınılmaz son için mücadele etmenin anlamsız olduğunu biliyordum aslında. Tarihin tekerrür etmeyi sevdiğini bildiğim gibi. Kendime tutamayacağım sözler vermeye devam etmeli ya da başımı eğip usul usul yürümeliydim. Oh, not again.